Herkese merhaba. Bu teknik olarak benim ilk videom. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmaya çalıştığım bir video olacak. Şehrime yakın bir yere gideceğim. Orada filtre kahvemi demleyeceğim. Birazcık sohbet edeceğiz. Kanalın da ilk videosu olduğu için kanal hakkında birkaç bilgi vereyim diyorum. Bakalım. Motorumuzun benzinini aldık. Hava sanırım Ocak ayı için en güzel zamanını yaşıyor. Bundan sonrası kış. Ben de bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedim. Şehrime yakın, yani birçok konumda kamp etkinliği de dahil olmak üzere birçok etkinliği yapabileceğimiz alan mevcut. Çanakkale'deyim. Ufak ufak Çanakkale hakkında bilgi vermek değil niyetim. Zaten bütün ülke Çanakkale'nin nasıl bir yer olduğunu az çok biliyor. İlkokullarında gezi amacıyla zaten ülkenin yarısından fazlası buraya getirilmiştir diye tahmin ediyorum. Benim kanalı açma amacım tamamen yolculuklarımı artık kayıt altına almak. Çünkü daha öncesinde tüm Türkiye'yi motorumla gezdim ancak kayıt tuşuna basmayı unuttum. Ya unuttum değil de zor geldi diyebilirim açıkçası. Daha öncesinde Çanakkale Biga'dan çıkıp işte tek marş nereye giderim denemeleri, Adana'dır, şudur, budur. Yani Türkiye'nin her yerine gitmişliğim mevcut. Ama dediğim gibi kayıt altına alamadığımız için anılar bir bir hafızadan siliniyor. O silinmenin önüne tek geçebileceğimiz şey sanırım bu. Motorum KTM 390 Adventure. Bu motoru alma sebebim yaza planladığım Orta Asya rotasını birlikte geçirecek olmamız diyebilirim. Daha öncesinde MT9 falan kullandım. Öyle birazcık apaçilik yıllarımız oldu. NC150 ile bütün ülkeyi gezdim. Onun öncesinde bütün Apache motorlarına binmişimdir herhalde. Yani yanlış anlaşılmasın. Binen arkadaşlar da beni yanlış anlamasın. Gençliğin verdiği heyecanla farklı şekilde sürüşler yapıyorduk. Kamera açısı nasıl bilmiyorum. Ses nasıl geliyor onu da bilmiyorum açıkçası. Olabildiğince doğal, olabildiğince benim yaşadıklarımı birlikte yaşayabileceğiniz, olabildiğince kendime sakladığım aslında kayıtlar yapıyorum. Tabii bunu sizler de izlerken tabii en azından yoldaki yalnızlığımızı giderebileceğimiz bir sistem olacağımı düşünüyorum. Çünkü yolda gerçekten insan çok sıkılıyor. Motosiklet tutkusuna sahipseniz motosiklete binmek tabii ki çok güzel bir şey. Ama yalnız yolculuklarda 300 kilometrenin sonunda insanı biraz yoruyor diyebilirim. Yani yorması sadece mental olarak yormasından bahsediyorum. Yoksa çok da önemli değil. 1000 kilometrenin üstüne kadar çıkabiliriz. Rotalarımdan bahsedeyim. Şu anda Rusya vizesine başvurmak üzereyim. Motoru almamdaki de amacım oydu. 5 yıldır motor kullanmıyordum. Ara vermiştim. Bu süreçte evlendim. Akıllandım diyebilirim. Daha sonrasında bir fırsat doğdu ve fırsat doğduktan sonra değerlendirmek için önce motosikletimi satın aldım. Şimdi de vizelerime başvuruyorum. Vizelerimden sonra nasipse buradan öncelikle İç Anadolu'da Kapadokya, Karadeniz'de Sümele Manastırı, D915 Karayolu. Onun devamında Rize'de birkaç yayla. Devamında Gürcistan, Gürcistan'dan Kazakistan. Kazakistan'dan tabi geçebilmek için öncelikle Rusya, Vladikavkaz'dan Rusya'ya, Rusya'dan Kazakistan, Kazakistan'dan Özbekistan'a, Özbekistan'dan Tacikistan, M41 Karayolu, daha sonrasında Vakan Koridoru. Oradan çıkıp Kırgızistan, Oş'tan çıkıp sınırlar açıldı. Kırgızistan'dan
tekrar Kazakistan, mecburi rota. Bu sefer tekrar Rusya, yine mecburi rota. Rusya'dan çıkacağız hep birlikte. Moğolistan, Ulanbator'a kadar süreceğim. Ulanbator'dan Sibirya tekrar. Sibirya üstünden Kazan'a, Kazan'dan aşağıya Gürcistan'a ve tekrar Türkiye'ye. Böyle bir rotam var. Rota yaklaşık 25.000 kilometre tutuyor. Bu aşamada motorumu falan hazırlamaya başladım. Motoru aldığımdaki gibi çıkmamın pek bir imkanı yok tabii ki. Eğer vizelerimizi sağ salim alırsak, çünkü vize almak dünyanın en zor şeyi haline gelmeye başladı artık ülkemizde. Amerika vizem var, 10 yıllık. 9 yılı falan kalmıştır. Yani Rusya'nın vermemek için çok bir sebebi yok gibi duruyor ama eğer verirse tabii. Yani kimse mecbur değil vize ülkesini almak için. Verirse nasipse hep öyle gidiyor ama rotamızı tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Ya bu büyük turu hayalim olarak hep taşıyordum. Daha öncesinde 20 günlük turlara falan çıkmışlığım var. Ama sürekli otel konaklamalı ve ya da işte kampinge gidip kalmalı. Kamping dediğimde kamp alanı falan değil yani. Orman arazisinde bir yere çadırımı kurup 3-5 gün kalmalı şekilde seyahatler yapmıştım. Bunları da kaydetmek için hiçbir zaman tuşa elim gitmedi. Bundan sonraki süreçte hem birlikte motora alışma, 5 yılın vermiş olduğu acemilik var. 5 yıl ara verince insan biraz yabancılaşıyor. Daha öncesinde de sürmediğim bir motor KTM. Tepkilerini anlamadığım bir motor. Alışıyorum ufak ufak. Hem o bana alışıyor hem ben ona alışıyorum. Motorum 5200 kilometrede. Bursa'dan ikinci el olarak aldım. Düşük kilometre olsun istedim. Sıfırlarına benim alacağım hafta zam geldi. Yetişemedim daha doğrusu. 330.000 bandındaydı. 410.000 bandına çıkınca oradaki açığı, ekipmanlarım eskimişti. Onları tamamlayarak, yenileyerek kullanmak istedim ben de. Umarım kamera doğru açıda çekiyordur. Umarım sesim güzel geliyordur. Çok fazla umarım vizörümü kapatmadığım için rüzgar almıyordur. Görüntülerim hiçe gitsin, heba olsun istemiyorum çok fazla. Ha bu arada Türkiye'de neler yaparız birlikte? Onu da hani şuraya git, buraya git, burası güzel, bu rota iyi dediğiniz, TED rotası hariç ki TED rotası kadar yani yapabilecek kadar tecrübeli olabileceğimi düşünmüyorum. TED rotaları birazcık Türkiye'de tehlikeli. En azından rotamı tamamlayana kadar o tehlikeye adım atmak istemiyorum açıkçası. Ama rotamı tamamladıktan sonra hep birlikte gerekirse bir tane beta alıp TED rotasını o şekilde de geçebiliriz. Ya da KTM'in Enduro R serisinden bir motor alıp, çünkü bununla hem asfalt odaklı hem arazi tipi odaklı yol gideceğim için TED rotasına uygun dişli lastikle yola çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani nereden baksanız 6-7 bin kilometre en azından sadece dönüşümde Sibirya üstünden asfalt yol var ve gidişimde de bir 3000 kilometreden fazla asfalt yol olacak. O asfalt yolda da sadece dişli lastikle kendime eziyet etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden lastikleri yeniledikten sonra Türkiye'de zaten bir Artvin'e kadar dediğim rotayı yapacağız. Onun öncesinde de muhtemelen Nisan gibi Bolu Yedigöller'e gideriz, beraber bir kamp atarız. Uludağ'a gideriz beraber. Eşim de katılır bize. Eşimle beraber. Tabii artçım olarak gelecek büyük ihtimal. Çünkü bu tur rotası için ona motosiklet alamadık bu sefer. Tur planında günlük 50 dolar gibi bir harcama bütçesiyle çıkacağım. Yaklaşık 100 gün kadar süreceğini tahmin ediyorum rotanın. 100 günde 50 dolardan ciddi bir para yapıyor tabi. 5000 dolar. Touring Federasyonu'na yurt dışına çıkarken verdiğimiz bir depozito var. Onun yanında vize ücretleri var. Rusya 450 dolar gibi bir para istiyor vize ücretlerine. Hepsi birleşince ortaya ciddi ve yürek yakan sonuçlar çıkıyor. Bunun yanında ekipmanlarımı falan hepsini sıfır aldığım için de eşimi ancak döndükten sonra çift olarak
rotaları çıkarız diye düşünüyorum. Birazcık vizörümüzü kapatalım. Burası rüzgar alıyormuş. Şu an tamamen doğaçlama gezelim, tozalım, birazcık anlatalım. Güzel bir yerde duralım. Kahvemizi demleyelim. Rahatlayalım istiyorum. Şimdi neden bu motosikleti seçtiğimi birazcık anlatmak istiyorum size. Ya da neden işte daha farklı motorlar seçmediğimi. Öncelikle uzak doğudan gelmediği için uygun fiyatlı. Avrupa'dan direkt olarak temin ediliyor. Yani Avrupalı Husqvarna firmasıyla aynı yerde aynı üretim bandından çıktığını biliyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Öncelikle ucuz. İkinci neden az yakıyor. Yaklaşık 3,5 litre kadar bir ortalama tutturulabiliyor uzun yolda bununla. Son iki sebep araziye uyumlu. Asla tabii bir CRF de değil. Tamamen uyumlu değil. Ancak arazi kabiliyeti oldukça yüksek. Sonrasında neden bu motor ve neden diğerleri değil kısmına gelirsek sayabileceğim birkaç tane motor var. Aprilia Touareg, Gülşah Merve Yüksel'in dünya turuna çıktığı İstanbul isimli motoru mesela. Yani onu da takip edebilirsiniz. O motor birazcık bana ağır geldi ya. Yani ağırlık bakımından kuru ağırlığında 35 kiloya yakın bir farkı var bu motorla. Yani tam olarak o civarlarda diye hatırlıyorum. Ben bu motorla düşeceğim. Çünkü ben profesyonel değilim. Profesyonel olduğumu da iddia etmiyorum. Düştüğümde benim kaldırabiliyor olmam gerektiğini düşündüğüm için Aprilia Touareg'den açıkçası vazgeçtim. Daha sonrasında Tenere 700 var. Tenere 7 sanırım birçok gezginin hayal edebileceğinin ötesinde bir motor. Ancak o da benim bütçe anlamında bütçemi zorlayan bir motor. Ağırlığı falan hiç önemli değil. Keşke Tenere 7'm olsa dediğim çok olmuştur bu arada. Yani her şeyi yapabilen ve gerçekten imrenerek baktığım müthiş bir at diyorum, motor değil bence ya. Salih Özkan'ın kullandığı Transalp olabilir diye düşündüm. Ama arazide o grenajları çok çabuk parçalayabileceğimi düşünüyorum. Çok ağır gelir bana da. Çünkü tır, yani o da tır. O zaman küçük kardeşlerine bak, CRF kullan derseniz bu sefer sıkıntı şurada. Yani 20-25-22 beygir sanırım. O güçle rakım yükseldiğinde çok ciddi problemler yaşayan tanıdıklarım var. Yani 4500 rakımda sürekli sürmek, o rakımda o riske girmek birazcık sıkıntılı. O yüzden tercihimi KTM'e çevirdim. Ya Husqvarna alacaktım ya KTM alacaktım. Uygun fiyata bunu buldum. Baktım götürür mü, götürmez mi? Bir hesap kitap yaptım kafamda. Ya tabii ki motor bir yere kadar götürür. Üstündeki şoför götürür mü? Önemli olan o. Pilot götürür mü? Onu da hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bakalım götürecek mi? Önemli olan kısa yolculuklarda değil de uzun yolculuklarda problemlerin üstesinden sakince geçebilmek diye düşünüyorum. Motorda oluşabilecek problemlerden sadece bahsetmiyorum tabii ki. Daha kornasına alışamadığım için adama selam veremedim. Bazen her şey farklı geliyor. Yani inanılmaz. 5 yılın vermiş olduğu şey değil de sanırım düpedüz acemilik yani bu. Çay da içebiliriz bir kahvede durup ama canım kahve istedi. Kahvenin yanına kurabiye alacaktım, evden almayı unutmuşum.
misafir geleceği için eşim kurabiye hazırlamıştı. Keşke onlardan birkaç tane cebime atsaydım diyorum şu anda. Pişmanlığını yaşıyorum. Bu yolda çok fazla, bu kısmında özellikle kum ve mıcır vardı. Buraya asfalt yapmışlar. Tabii 5 yıldır gelmediğim için bilmiyorum da nedir ne değildir. Kolay gelsin, kolay gelsin. Oh maşallah ya. Sahnen değil mi bunlar? Maşallah. Oh maşallah. Seyahat olur bunlar. Seyahat olur bunlar. Olur mu olur. Moğolistan'a gideceğim bununla. Moğolistan'a süreceğim bununla. Sırf o yüzden aldım. Vallahi Temmuz'da çıkacağım buradan Moğolistan. Görelim ya. Görelim millet nasıl yaşıyormuş. Atalarımız nasıl yaşamış diye. Sen çalışmıyorsun bir yerde. Çalışıyorum. Dükkanım var. Esnafım ben Biga'da. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Don't you cry, 'cause you know little sad eyes. Love will come, love will go. And when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. I see you carry all that pain. Navigasyonsuz bir yere kadar her şey okey. Bir yerden sonra tamamen iptal oluyor her şey. Bakalım, bilinmeze sürelim. Nereden çıkacağımızı hiçbir şekilde bilmiyorum açıkçası. Karıştırmış olabilirim çünkü biraz yolu. Karıştırdıysam da çok eğlenceli geliyor bana şu an. Umarım karıştırmışımdır ve farklı bir yerden çıkarım diyelim o zaman. Ne güzel çeşme bulduk. Oturalım mı? Hadi oturalım.
Evet, kayıttayız. Kameraya arı geldi. Umarım bozmadan çekmişimdir görüntüsünü. Bir eksik var. Var evet. Çantayı bağlamamışım. Eldivenleri de gidik. Koca parmaklarımla bunu becerebilecek miyim? Evet. Oldu. Yanlardan bağlı mı? Bağlı. Tamam. Hadi bakalım. Kahvemizi içtik. Kafeini aldık. Şimdi yola çıktık bakalım. Şu noktanın arkasında çok güzel manzara vardı. Ancak burayı iyice kapattılar. İnsanların düşme tehlikesi vardı herhalde. O yüzden olsa gerek. O yüzden aşağıda durmak istedim. Çok güzel bir kuş sesi vardı. Şimdi durduğum yerin ismi Gürçeşme köyüydü. Gürçeşme ile Bakacak Barajı'nın arası aslında. Bakacak Barajı'ndan çıktık. Şimdi Bezirganlar isminde bir köye gidiyorum. O köyden de ufak ufak köyler geçeceğiz. Ve normalde 35-40 dakika kadar süren Lapseki yolunu 2 saat 45 dakikada falan bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Hortumum nerede ya? Camelback. İsmine ne derseniz deyin işte. Su çantası. Türkiye'de bunu Decathlon'da bunu aldıktan sonra gördüm maalesef. Decathlon'da birazcık daha çanta olarak da kullanılabilen versiyonları varmış. Marka işbirliğim yok. Bunu da söyleyeyim başında. Sanırım reklam değildir diye de söylemem gerekiyor. Çünkü ben henüz acemiyim, amatörüm. Evet, Bezirganlar köyüne girdim. Burada çok fazla güneş enerji tarlası var diye biliyorum. Umarım sarmazsın bana. Ki sarmadın. Teşekkür ederim minik yavrucak. Ama genelde köpeklerle biz motorcuların arası hiç iyi değil. Nereden gideceğiz lan? Sorayım mı? Selamünaleyküm. Lapseki'ye buradan mı? Yok, ben dağdan gitmek istiyorum da yani dağ köylerinden gide Umur Bey tarafına çıkmak istiyorum. Ha, buradan şu aşağıki yoldan devam et alt köylerden. Tamam. Burası nereye gidiyor? Burası barajın yolu son şey. Aa, tamam. Yol bitiyor. Sonra abi üstünden aşağı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ettim. Tamam. Çok yanlış geldin sen dedim. Hay Allah.
Gerçekten yanlış mı geldik acaba ya? Bakalım. Doğru mu yanlış mı göreceğiz. İşin aslı neymiş? Evet, şundan bahsediyordum. Burada çok fazla güneş enerji tarlası var. Buradaki arazi biraz değersizdi. Yani fiyat olarak ilçe merkezindeki arazilerin fiyatlarından daha düşüktü. Bu yüzden de bu şekilde yaptılar. Hep alıp ekim dikimden ziyade enerji üretimine geçtiler. Ki destekliyorum. Enerjide bağımsız olsak keşke dediğimiz zamanlar. Sanırım yağmura gidiyorum ya. Olsun, yağmur güzeldir. Paşaköy, Ramazanlar, Ahmetler. Hadi gidelim Ahmetleri görelim. Ne yapalım? Bakalım. Çok güzel manzaralar var ya. Bu dağ köylerinde yaşayan insanlar inanılmaz şanslı. Tabii bazı konularda da inanılmaz şanssız oluyorlar. Yani günümüz teknolojisine ulaşım anlamında ciddi problemler yaşıyorlar. Çünkü hiçbir böyle köyde doğru düzgün market bile ya da bakkal bile bulmak biraz zor. Şuraya bak abi, ne kadar güzel manzaralar. Ama aynı zamanda da inanın ömürleri şehirde yaşayan insanlara göre çok daha temiz duygularla geçtiğini düşünüyorum. Bunda oksijenin de etkisi var mıdır bilinmez. Kötülük daha az gibi geliyor bana. Bak buralar ne kadar güzel ya. Şuraya bak abi. Mis mis. Ağaçlar değişti. Ortam değişti. Kokusu değişti. İnsanı da değişti tabii ki. Çok güzel ya. Şu eski köprülere bayılıyorum abi. Altından ufak ufak dere akıyor. Sessiz sakin. Kışın arada ördekler geliyor. Sularını içiyorlar. Her zaman ne diyoruz? Ben acemiyim. Bu yüzden yavaş gitmeliyim. Bu arada NC750 motoruyla 115.000 kilometre kadar yapmama rağmen bu cümleleri kullanıyorum. Çünkü böyle cümleler kullanıp kafaya bu şekilde notlar alırsanız Ikarus sendromuna uğrama şansınız her zaman daha az olur. Ben biliyorum, ben yapabiliyorum, dönebiliyorum, durabiliyorum, ben gidebiliyorum. Bunu dünya üstünde muhtemelen motoru eline alan herkes yapabiliyor. Ama yapacağınız bir hata son hatanız olduğu için her şeyi gözlemleyip bu şekilde yola çıkmanız